lanet olsun. Korktuğum başıma geldi. Başlıyor işte. Harekete geçtiler. Ne yapacağım ben, ne yapacağım? Hayırdır? Nereden böyle? Dışarıdan birkaç işim vardı da. Arzu Hanım izin günleri haricinde dışarı çıkılmasını pek istemez. Benden söylemesi. Yanlış hatırlamıyorsam dün senin de izin günün değildi. Halam hastanedeydi, onu ziyarete gitmiştim. Ha, öyle mi? Geçmiş olsun. Otur. Anne, ne işin var senin burada? Bu soruyu sorması gereken kişi sen misin? Yoksa ben miyim Selim? Ne yapacağım ben, ne yapacağım? Bir şey mi oldu? Ne bu hal? Hiç yok canım. O elindeki ne? Kredi kartı ekstresi. Onu inceliyordum ben de. Sen niye geldin? Bir şey mi istiyorsun? Şirketten zarf bekliyordum. Kiraz hepsini sana verdiğini söyledi. Yo, senin adına bir zarf gelmedi bana. Allah Allah. Eskilerin arasına mı karıştı acaba? Belki. Anne, lütfen git buradan. Neden? Oğlumu iş yerinde ziyarete geldim. Hata mı yaptım? Niye geldin anne? Ne yapmaya çalışıyorsun? Bulaşık da yıkıyor musun burada? Yoksa vazifen sadece garsonlukla mı sınırlı? Anne, niyetin benimle tartışmaksa hıncını eve sakla, olur mu? Lütfen, rica ediyorum. Sana verdiğim emeklerin karşılığı bu mu olacaktı Selim? Neydi belirsiz bir kenar mahalle kızının çalıştığı kafede garsonluğu reva mı görüyorsun kendine? Anne, lütfen, kırıcı oluyorsun. Beni üzmek istemiyorsan git buradan. Ben müşteriyim. İstediğim yerde otururum. Sen gitmiyorsan ben gidiyorum o halde. Selim, otur şuraya. Konuşacağız seninle. Selim, Sen karışma. İşine bak. Aliye Hanım, lütfen bakın burası benim iş yerim. İş yeriymiş. Kendini buranın patronu mu sanıyorsun? Garsonsan vazifen bana hizmet etmek. Haddini bil. Anne, Zeynep'le böyle konuşamazsın. Neydi belirsiz kenar mahalle kızını bana koruyor musun? Yazıklar olsun sana Selim. Sana verdiğim tüm emeklere yazıklar olsun. bu arada hayatım, ben bir Gonca'ya bakayım. Kredi kartı fişlerim onda da benim için hesap tutuyor. Kredi kartı eksesi biraz fazla gelmiş de bir kontrol edeyim diyorum. Bir saniye. Efendim canım? Ne zamandır aklımda soracağım, unutuyorum. Elif. Elif'ten haber var mı? 2 haftalığına demiştiniz sanıyorum. Ha canım, biz sana söylemeyi unutmuşuz. Geçenlerde pedagog aradı. Ne diyor? Nasılmış Elif?
Bu tip vakalarda süreç biraz uzayabiliyormuş. Birkaç hafta daha kalması gerekiyor dedi. Daha kalacak yani. Öyle görünüyor hayatım. Ben bir Gonca'ya bakayım. Saçaklı. Bedeni burada değil ama ruhu hala burada. Neyse ben önce şu işin icabına bakayım da. Anne. Daha fazla tatsızlık çıkmadan git buradan lütfen. Gideceğim. Merak etme. 3. sınıf bir kafede kahve içme meraklısı değilim. Gideceğim ama sen de benimle birlikte geleceksin. İşim bitince gelirim. İşin bitinceymiş. Senin ağzından çıkanı kulağın işitiyor mu? O kızı bana, öz annene, tercih ediyorsun yani. Pişman olacaksın Selim. Seni uyarıyorum. Herkes haddini bilecek. Tamam bir tanem. Bir şey yok, üzülme. Allah kahretsin. Kimsin sen kim? Alo. İyi günler Arzu Hanım, nasılsınız? İyi değilim. Senin sayende hiç iyi değilim. Ben burada nelerle uğraşıyorum, senin haberin var mı? Aa tabii yok. Bir sakin ol ya. Hayırdır, ne oluyor? Ne hayrı be ne hayrı. Sen orada yan gelip yatarken birileri arkamdan kuyumu kazmaya başlamış biri. Ne oldu? Senin bulamadığın CD başka birinin eline geçmiş, beni tehdit ediyor demek. Allah kahretsin, bir işi beceremedin. Arzu Hanım, önce bir sakin olalım değil mi? Ne istiyor peki? Ne isteyecek? Tabii ki para. Ne kadar? 50.000. 50.000 mi? O kadar mı? Sadece o kadar mı ne demek? İstiyorsam bir de çiftliği üstüne yapayım. Ya sen beni anlamadın. Bu CD'yi alan her kimse ne içindekilerin ederini ne de CD'nin değerini anlamamış demek ki, ha? Anlaşılan tek derdi para. Yani ben bu durumda parayı vereceğim değil mi? Vereceksin tabii. Ne yapacaksın? Ama sen o parayı verirken ben de o düzenbazın oyununu bozacağım. Nasıl yakalayacaksın anlamadım. Parayı verirken ben de orada olacağım. Sen merak etme. Beni haberdar et olup bitenden yeter. Ulan Şeyda, bir kıytırık CD'yi bulamadım ben. Madara ettin beni ha. Yalnız harbiden bu CD'yi çalan hangi denyo ya? Ulan şantaj yapacaksan da adam gibi yap değil mi? Salak. Tuğçe! Tuğçe dur koşma! Duramıyorum, kendimi durduramıyorum. Tuğçe'cim lütfen lafımı dinler misin? Gelir misin buraya Tuğçe? Ne yapıyorsun sen ya? Affedersiniz. Seni bakıcı diye tuttuk ama sana bir bakıcı lazım anlaşılan. Kusura bakmayın, isteyerek olmadı. Bir de isteyerek olsaydı. Bana bak. Hareketlerine dikkat et. Ayağımın altına dolaşıp beni sinir etme. Bu evde herkese ayrı ayrı uğraşmaktan bıktım artık ben. Benim de niyetim burada daha fazla kalmak değil zaten. Merak etmeyin Arzu Hanım. Bir daha birbirimizi hiç görmeyeceğiz.
Zeynep'im, yapma bir tanem. Hırpalama kendini, ne olur. Görmedin mi Selim? Bana nasıl bakıyordu öyle? Öfkesi gözünden taşıyordu. Ben çok özür dilerim Zeynep. Bütün bu yaptıkları, bütün söyledikleri için. Bir daha asla sizi bir araya getirip seni üzmesine izin vermeyeceğim Zeynep. Nereye kadar Selim? Nereye kadar böyle kaç kovala? Ben ailenle sınırını bozmak istemiyorum. Bak Zeynep, benim düşündüklerim, hissettiklerim belli. Annem de kararından vazgeçmeyeceğimi biliyor aslında. O istediği hayatı yaşayamayacağımı biliyor. O yüzden bu telaşı. Ama o istediği kadar hayal kurup dursun. Bu hayat benim. Bizim Zeynep. Ben her zaman senin yanında olacağım. Daima. Neredesin sen Selim? Okulda saatlerdir seni bekliyorum. Pelin bir sakin olur musun? Nasıl sakin olayım ya? Hani ders çalışacaktık? Ben çalışıyorum. Zeynep'e yardım ediyorum. Kusura bakma ama sana yardımcı olamayacağım bugün. İnanamıyorum sana ya. Ama dün yemekte böyle konuşmamıştık. Pelin ben sana bir söz vermedim. Annem emrivaki yaptı. Demek öyle. Burada tuzlu olanlar, aşağıda da tatlı olanlar var. Tamamdır, teşekkürler. Ellerinize sağlık. Müşterilerimiz de çok beğeniyor. Siparişler hep iyi arttı. Çok sağ olun. Bir saniye daha bekler misiniz? Zeytinyağlıları getireyim ben. Tabii bekliyorum. O kadar kolay değil Zeynep Hanım. Daha her şey yeni başlıyor. O kadar kolay değil. Alo. Ali Hanım teyzeciğim merhaba, nasılsınız? İyiyim Pelin'cim. Sen nasılsın? Benim pek iyi olduğum söylenemez Aliye teyze. Hayırdır kızım? Dün konuştuğumuz gibi bugün Selim'le ders çalışmak için okula gittim. Ama tam 2,5 saat onu bekledim. Gelmedi mi? Hayır gelmedi. Ben de dayanamadım kalktım. Tahmin edin bakalım Selim'i nerede buldum? O kızın yanında mıydı? İnanın Aliye teyzeciğim ben elimden gelen her şeyi yaptım. Ama Selim değil o kızın yanından ayrılmak. Bir an olsun yüzüme bile bakmadı benim. Tamam kızım. Ben olan bitenin farkındayım. Bu yüzden ben de tam seni arayacaktım. Eğer vaktin varsa çiftliğe gel. Biraz oturup seninle sohbet edelim. Tabii, memnuniyetle. Evet, bütün siparişler tamam herhalde. Sağ olun. Yeni siparişler için de tekrar konuşuruz. Melek Hanım, aslında başka bir konu daha var. Nedir? Buyurun. Ben buralara yakın bir yerde yeni bir yer açmayı düşünüyorum. Orada da yani sizin gibi hem güzel yemek yapabilen hem de güvenebileceğim birine ihtiyacım var. Benim gibi mi? Evet, yani elinizin lezzeti malum. Yemekleriniz çok iyi. Yani sizin sayenizde müşterilerimizin sayısı arttı. Yeni şubemizin yemeklerini yapmak ister misiniz? Ben bilmem ki, çok şaşırdım. Yani kendi dükkanınız gibi düşünün. Sermaye benden, emek sizden. Bilmiyorum ki nasıl olur. Hemen karar vermek zorunda değilsiniz. Bugün bunu iyice bir düşünün. Yarın tekrar konuşuruz, olur mu? Tamam, düşüneceğim. Sağ olun. İyi günler, kolay gelsin. Sağ olun. Bozma moralini.
Gerekirse hepsiyle tek tek uğraşacağım Zeynep. Selim amca. Sen nereden çıktın? Cimcime? Bir yerden çıkmadım. Annemle geldim. Bak sen. O dil pabuç mu olmuş yoksa bana mı öyle geliyor? İyi ki geldin Elif'ciğim. Hoş geldiniz Melek abla. Hoş bulduk canım. Size çok güzel haberlerim var. Zeynep. Ne oldu? Ne bu halin? Yok bir şey abla. Olmuş bir şey, anlarım ben. Söylesene, ne oldu? Üzüldük biraz. Annem geldi de. Arzu Emiroğlu. Muhasebeye bağlar mısın lütfen? Merhaba. Teşekkürler. Mersi. Yok, çok önemli bir şey yok. 50.000 lira hazırlamanızı istiyorum. Hı. Tamam, bekliyorum. Evet, 50.000 lira. Teşekkürler. Yalnız bir ricam olacak. Para çektiğimden şimdilik İran'ın haberi olmasın. Ben kendim söylemek istiyorum. Nasıl? Nasıl mümkün değil? Bakın siz karıştırıyorsunuz galiba. Arzu Emiroğlu'yum ben. Size daha fazla açıklama yapmak zorunda da değilim. Derhal söylediğimi yapın. İşte budur. Oldu bu iş. Zaman geçtikçe CD'yi kaybetme riskimiz artıyor Sadık. Elini çabuk tutman lazım. Haklısınız. Gözümü dört açtım Melih Bey. Elimden geleni yapıyorum. Şüpheli gördüğün, bulduğun ne varsa peşine düş. Aynen öyle yapıyorum zaten. Şu bakıcı kızdan bahsediyordun. Evet, Sinem. Şimdi iki seçeneğimiz var Melih Bey. Gonca ile Sinem. CD bu ikisinden birinde. Bundan eminim. Güzel. Gözünü o ikisinin üstünden ayırma. Herhangi bir gelişme olursa da bana hemen haber ver. Tamam Melih Bey, anlaşıldı. Görüşürüz. Çocuklar, hadi artık yeter bu kadar üzüldüğünüz. Zeynep'ciğim lütfen. Harap ettin kendini. Yapamıyorum abla. O sözleri unutamıyorum bir türlü. Öyle bir baktı ki bana, görmen lazımdı. Zeynep'im, bak haklısın. Annemin yaptığı kabul edilebilir bir şey değildi. Ama ben senin yanındayım. Bunu asla unutma, olur mu? Bir tarafın boş ver, unut gitsin diyor. Senin için önemli olan Selim. Ama diğer yanı... Kendimi o kadar aşağılanmış, o kadar hakarete uğramış hissediyorum ki abla. Bugüne kadar hiç kimsenin yanında kendimi bu kadar aciz hissetmemiştim. Hiç kimse. Buyurun Ali Hanım, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Melek. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Melek, sana böyle baktıkça yıllar önce seni bu eve alarak ne kadar doğru bir karar verdiğini görüyorum. Beceriklisin, düzenlisin, titizsin. Elinden her iş geliyor.
Teşekkür ederim, sağ olun. Emiroğlu çiftliğinin, mutfağının ve müştemilatın böyle çalışanlara ihtiyacı var. Lakin Melek, bazı insanların mertebeleri asla değişmez kızım. Bazen olduğun yerin kıymetini bilip orada kalmak herkes için en hayırlısı olur. Aliye Hanım, ben ne demek istediğinizi pek anlayamadım. Peki, öyleyse daha açık konuşayım. Ben senin ne yapmak istediğinin farkındayım diyorum. Ben... Oğlumdan uzak duracaksın. Seni ilk ve son kez uyarıyorum. Sen kimsin ki kendini Kenan Emiroğlu'nun yanına yakıştırabiliyorsun? Aliye Hanım. Kenan'dan uzak duracaksın. Oğlumun nereden geldiği belli olmayan, soyu sopu belirsiz biriyle münasebetine izin verecek değilim. Selim. Zeynep. Birbirinizi o kadar çok seviyorsunuz ki... yürüdüğünüz yol gül bahçesi gibi. Ama unutmayın. O bahçenin içi dikenlerle dolu. Bu yolda yürümek hiç kolay olmayacak. Bunu siz de biliyorsunuz. Ama birbirinize sımsıkı tutunursanız... yani birinizin canı yandığında diğeriniz ayakta kalabilirse... işte o zaman yol alabilirsiniz. Ben kararımı verdim Melek abla. Bütün dünyayı karşıma alsam Zeynep'ten vazgeçmeyeceğim. Artık içinde Elif'in, senin, Zeynep'in olmadığı bir hayatı düşünemiyorum. Bunu er ya da geç annem de kabul edecek. Söylemez olur muyum Aliye teyzeciğim? Ama yüzüme bile bakmadı. O kız ne derse o. Etrafında dört dönüyor. Sanki Selim büyülenmiş gibi. Selim öyle biri değildi kızım. Oğlumun huyu suyu değişti birden. Ay aynen öyle Aliye teyzeciğim. Artık size karşı da dolduruyor mudur nedir bilemiyorum yani. Sürekli Selim'le birlikte, sürekli dip dibeler. Biliyorum kızım, biliyorum. Bugün her şeyi gördüm. Gördünüz mü? Nasıl? Oğlumun sırf o kız yüzünden öyle yerlerde garsonluk yaptığını aklım almayınca gidip kendi gözlerimle bir göreyim istedim. Ay kim bilir ne kadar üzülmüşsünüzdür. Selim'i ne hale getirdi gördünüz değil mi? Üzülmez olur muyum kızım hiç? Oğlum öyle görünce. Benim oğlum öyle sıradan biri değil. O bir Emiroğlu. Bugüne kadar bize yakışmayan birinin ailemize girmesine izin vermedim. Bundan sonra da izin vermeyeceğim. Sizi çok iyi anlıyorum. Selim'le o kız. Hayır, hayır. Buna asla izin vermem. Bu olay daha vahim bir hal almadan bir nihayete erdirmeliyiz. Bundan sonra daha başka bir yol izleyeceğiz. Ne yapacağız peki? Kızım sen onlara yakın olacaksın. Sanki normal, sıradan bir arkadaş gibi. Seni asla bir tehlike olarak görmeyecekler. Onlara güven telkin edeceksin. Anlatabildim mi kızım? Selim, sen kalk istersen artık. Geç oldu. Yani ben senin için söylüyorum. Benim yüzümden hala ne kötü olma diye.
Peki. Bugün yaşadığımız şeylerden sonra ayaklarım geri geri gidecek ama... Selim amca gitme. Biraz daha kal lütfen. Selim, nereye gidiyor musun? Gideyim artık Melek abla. Geç oldu. 2 dakika daha dursana. Otur hadi. Bugün aldığım güzel haberleri söyleyeyim size. Ya kafede anlatmaya pek fırsatım olmamıştı. Hem bize moral de olur ha. Abla ne oluyor? Yemeklerini yaptığım lokantanın sahibi. Bugün iş teklif etti bana. Bittim be abi vallahi ya. Ama sonunda işte bitti. Eline sağlık koçum. Eyvallah abi. İyi yoruldun bugün ha Murat. Yordun bünyeyi yani. Ya sorma Erkut abi. Biliyorsun bizim Arif bugün izinli. Mecbur bütün işler de bana kaldı. Bana bak. Gel seni ben bu akşam bir dışarı çıkarayım ha. Şöyle erkek erkeğe felekten bir gece çalalım. Yok abi ya sağ ol. Biliyorsun benim keyfim yerinde değil. Yine mi aynı mevzu oğlum? Ben sana kaç kere söyledim Murat. Niye dinlemiyorsun beni? Ha? Oğlum bu kız milleti böyledir bak. Kullanır atar. Bırak artık şunu düşünmeyi ya. Soruyorum sana. Düşünüyorsun ne oluyor? Geri mi geliyor? Bırak oğlum. Hayatını yaşa biraz. Erkut abi. Benim için hayat Şeyda'ydı. Şeyda gitti. Hayat bitti. Sen hiç akıllanmayacaksın değil mi koçum? Ne yapayım be Erkut abi? Elimde değil ki. Hala seviyorum. Peki şimdi kritik soruyu soruyorum sana Murat. Seni sevmeyen kızı sen niye seviyorsun? Söyle bakayım bana. Hayır o kadar isterdim ki şu kızın karşısına bir çıkayım. Sen diyeyim bu pırlanta gibi çocuğu, benim manevi kardeşimi bu hale getirmeye utanmıyor musun diye hesap sorayım. Ama yok. Giden gidiyor işte Murat. Sen de uğurlar olsun diyeceksin, bakacaksın dalgana koçum. Erkek adamsın Murat. Hayat böyle. Sana sırtına çevirene, sen de sırtını döneceksin. Neyse, hadi. Sıkma canını. Başka zaman yaparız, tamam? Bak oğlum, cıvatayı bile çok sıkınca iz yapıyor, değil mi? Gevşe biraz ya. Cık, hadi bakayım. Hadi koçum. Tuğçe'cim, hadi artık yeter bak, yorma daha fazla beni. Güzelim bak, uyku saatin geldi, hadi ama. Ne yatması ya? Daha saat çok erken. Hem benim daha hiç uykum gelmedi. Sinem ne oluyor burada? Arzu Hanım Tuğçe'yi yatırmaya çalışıyorum ama uyumamakta ısrar ediyor. Tuğçe'cim hadi yatağa bak, gece gece sinirlendirme beni. Bir şartla yatarım. Bana masal okursan. Nereden çıktı masal şimdi? Hadi yat uyu, gelmedi mi uykun? Ya bana ne? Ben masal dinlemek istiyorum. Of, peki tamam. Sinem çekmeceden masal kitaplarından birini ver. Yaşasın. Senin için de ben yapıyorum. Nasıl bakıcılıksa bu. Bir varmış, bir yokmuş. Gökyüzünde şirin şirin bir ev varmış. Bu evde mevsim kardeşler ve yılanla yaşarmış. Yılanla... Ah be Şeydam. Ah be Şeydam. Lan böyle bir acıyı bana nasıl reva gördün sen ya? Şeyda? Murat'ım, bana çok kızgın olduğunu biliyorum. Ama her şeyi anlatacağım. Yarın saat 2'de her zaman buluştuğumuz kafeye gel.
Bizi yepyeni bir hayat bekliyor. Allah! Biliyordum be! Biliyordum be! Şeytan bana geri döndü. Tabii canım. Unutulur muyum ben ya? Seviyor lan beni. Hala seviyor be! Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar edin. The person you have called cannot be reached at the moment. Olsun be Şeydam. Olsun be Şeydam. Sen bana geri döndün ya. Oh! Dünya umurumda değil be. Ulan var ya, ben şimdi bu mesajı sabaha kadar okurum ha. Hayatta uyumam. Yani adamla sadece bir haftadır çalışıyorsun. Ve sana ortaklık teklif ediyor. Doğru anladım değil mi? Bana güvendiğini söyledi. Bilmiyorum vallahi abla. Kafanıza takılan ne ki sizin? Yani iyice bir düşünmek lazım. Ne getirir, ne götürür, faydası ne, zararı ne? Ya, oradaki yemeklerden ben sorumlu olacağım. Bir nevi ortaklık yani. Hem burada kazandığımdan da daha fazla kazanacağım. Tamam, güzel. De peki Elif ne olacak abla? Yani yanına alabilecek misin? Yani şimdiki düzende genelde evde olduğun için rahat rahat bakabiliyorsun. Ama ya orada? Yani belki de düzeni bozman gerekecek. Selim sen ne diyorsun? Yani adamı tanımadığım için çok fazla yorum yapamıyorum. Ama bu kadar kısa sürede iş teklif etmesi beni kıllandırdı açıkçası. Melek ablacığım, eğer böyle bir niyetin varsa, yani mutfağın başına geçmek seni heyecanlandırıyorsa bırak başka adamları. Ben size açayım böyle bir mekan. Yok, olmaz böyle bir şey yani, mümkünatı yok. Yani Selim, bugün yaşanan olaylar hiç olmamış gibi konuşuyorsun. Ya hesap vermek zorunda değiliz ki. Haberleri bile olmaz. Saklayamazsın böyle bir şey. Mutlaka ortaya çıkar. Olmaz zaten Zeynep. Yani ben böyle bir şey kabul edemem. Selim çok sağ ol ama mümkün değil. Sonunda yarın buradan kurtuluyorum. Tabii işler yolunda giderse. İnşallah her şey yolunda gider yarın. Karpuz da aha böyle büyüyor Zahar. Efendim? Senin mesai diyorum. Başlamaya niyeti yok herhal. Benim mesai malum Tuğçe uyanınca başlıyor. Bir işin ucundan tutuversen eline yapışmaz herhal. Ben çıkıyorum. Ters durum olursa hemen bana haber veriyorsun. Sorun olursa ne diyeyim? İşi varmış dersin. Günaydınlar. Abi ne başka bir sabah değil mi ama? Daha aydınlık, daha iyi, daha güzel. Sanki mucizevi bir gün be abi. Ne o koçum? Bir günde aydınlanmışsın. Dediğime geldin galiba. Işık saçıyorsun etrafa. Ya vallahi abi dün gece çok düşündüm biliyor musun? Sen haklıydın ya. Hayat bir gündür, o da bugündür. Ya daha böyle olumlu, daha güzel düşünmek lazım. Pozitif enerji saçmak lazım be abi. Zaten ondan sonrası da kader kısmet. Şimdi ben Erkut abime şöyle bir güzel tavşan kanı bir çay demleyeyim. Ah mis gibi içerim be abi. Neyin kafasını yaşıyor lan bu salak? Triplere bak. Akıllara zarar.
Aç bakalım ağzını fındık. Aferin benim bıdığıma. Zeynep abla doydum ben. Ama bak burada bir lokman kaldı. Hadi at onu da ağzına. Ama doydum. Ama sonra arkandan ağlar. Tamam ağlamasın. Kıyamam ben ona. Aferin sana. Hadi afiyet olsun. Allah bereket versin. Abla sen ne yaptın? Neye karar verdin? Bilmiyorum Zeynep. Ya çok kararsızım. Bir yanım böyle kıpır kıpır, diğer yanım endişeli, tedirgin. Yani anlıyorum seni. Adamı çok iyi tanımıyorsun sonuçta. Niyeti iyi midir, kötü müdür bilmiyoruz ki. Doğru. Yani bu devirde kimseye güven olmuyor ki. Galiba Selim de bu duruma pek sıcak bakmıyor. Yani Selim bizi korumak için söylüyor. Biliyorum. Yani Selim'e sağduyusuna her zaman güvendim ama yine de bu işi enine boyuna bir düşünmek istiyorum ben. Allah'a mı aradık Sinem? Hoşça kal cehennem yuvası. Mümkünse sonsuza kadar karşılaşmayalım. Paralar bu zarfın içinde. Şirketten adına kadar bin bir takla attım. Tamam. Sen şimdi gidiyorsun. Dediği yere zarfı bırakıyorsun. Ben seni az uzaktan izliyor olacağım. Kim gelirse parayı almayı hemen ensesine çökeceğim. Of, şu CD'yi alayım, başka hiçbir şey istemiyorum. Merak etme. Hem CD'yi hem parayı alacağız. Ya CD'yi çoğaltırlarsa? Ya bize kopyasını vereceklerse? Şu anda başka şansımız yok değil mi? Öyle bir durum varsa kim olduğunu anladıktan sonra öbür kopyaları da imha etmeye çalışırız. Yeter ki kimmiş bir anlayalım önce. Vakit geldi. Hadi. Bak dediklerimi iyice anladın değil mi? Şimdi ben sana bir zarf vereceğim. O zarfı götürüp oraya bırakacaksın. Sonra orada bir paket var. O paketi alıp bana getireceksin, tamam mı? Ne zaman götüreceğim, şimdi mi? Hayır dur. Ben sana söylemeden hiçbir yere gitmiyorsun, tamam mı? Abla bisiklet alacaksın değil mi? Bak söz verdin. Ay tamam, şu iş bitsin. İlk işim sana bisiklet almak. Ah be Şeydam. Biliyordum bir gün gerçekleri anlayacağını. Benim seni sevdiğimi, senin beni sevdiğini, bizim birbirimiz için yaratıldığımızı. Birazdan yanına bir çocuk gelecek. Parayı ona vereceksin. Seni görüyorum. Çocuğa bir şey olursa bitersin. Hadi bakalım. Av başlasın. Hadi abla, ne zaman götüreceğim? Şşt, biraz sessiz ol. Hadi be hadi.
Bak şimdi sana zarf vereceğim. Sen de götüreceksin, tamam mı? CD. CD yok.